Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalardaki seyir böyle mi devam edecek? Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem günü %0,21 artış ile 1431 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 14,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bilanço döneminin etkisiyle beraber yukarı yönlü hareketlerin sürdüren endekste haftalık getiri %3'leri buldu. Bilanço döneminin sonuna yaklaşılırken pozitif seyrin yeni haftada devam etmesini bekliyorum. Tarım dışı istihdam verisi sonrası güçlenen dolar endeksi ile dolar Türk lirasında da tekrardan 8,64 Türk lirası seviyesini görmüştü. Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentiler dahilinde 875 bin olmasına rağmen 943 binlik bir artış gösterdi. Gelen güçlü veriler öncesinde 1,25 seviyesinden işlem gören ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki sert yükselişle birlikte 1,29 seviyesini test etti. Tahvil getirilerindeki görülen geri çekilme sonrasında ons altın sert satışların ardından 1770 dolar seviyesini gördü. Son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerindeki geri çekilmenin düşük büyümenin beklentisinden kaynaklandığında söyleyebilirim. Geçtiğimiz çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdam verisi beklentilerin altında gelmesiyle birlikte endişelerinde arttığını gördük. Ancak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve önceki verilerde de mevsimselliğin de hissedilmesiyle birlikte Fed'in tahminlerine paralellik gösterdiğini gördük. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sürekli vurguladığı tam istihdam ifadesinin piyasalarda karşılık bulmaya başladığını görüyoruz. İşsizlik oranı Temmuz ayında beklentilerin oldukça altında %5,4 olarak açıklanması görülürken politikalar açısından önemli olduğunu da belirtmem gerekiyor. Varlık alım programının Haziran ayı toplantısı itibariyle tartışılmaya başlanacağının sinyallerini veren Başkan Jerome Powell, Jackson Hole konferansında yapacağı konuşmayı da yakından takip ediyorum. Başkan Jerome Powell, varlık alım programında yapılması muhtemel değişiklik öncesinde piyasalarla yeterli bilgi paylaşacaklarını belirtmişti. Açıklanan ekonomik veriler sonrasında varlık alımlarının azaltılması konusunda Fed'in elinin kuvvetlendiğini söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye TÜFE endeksi son zamanların en yüksek seviyesine çıkarken gözler bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte reel getiri marjının daralmasına ilişkin toplantıda hangi ifadelerin kullanılacağı merakla beklenen gelişmeler arasında. Son Para Piyasası Kurulu toplantısında ve enflasyonun 3. raporunda Başkan Kavcıoğlu yönetimi net bir şekilde politika faizinin enflasyonun üzerinde olacağını açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Endeksine göre Ağustos ayında enflasyonun %0,99 ve Eylül ayında %1,17 artış göstermesini bekliyor. Enflasyon tahminlerinin dahilinde gerçekleşmesi halinde %19 olan politika faizini aşacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda enflasyonun Ağustos ayı itibariyle düşüş trendine gireceğini belirtirken faiz oranlarındaki artışın ekonomik büyüme üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu tekrarladı.
haftanın son işlem gününde yaşanılan gelişmeler sonrasında özellikle döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin başladığını görüyorum. Bilanço döneminin etkisiyle birlikte yukarı yönlü trendi söz konusu olacakken piyasalar bu hafta yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısını ve Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı TÜFE endeksini de yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı verisi ile güç kazanan dolar endeksinin sonucunda Türk lirasının tekrardan yükseliş içerisinde olduğunu gördük. Açıklanan enflasyonun ardından kademeli bir artışın gerçekleştiğini görürken bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,68 ve 8,74 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde olası aşağı yönlü hareketleri görmemiz durumunda ise 8,58 ve 8,52 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin arkasından dolarda da değer kazanımlarının yaşandığını gördük. Türkiye'de enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması yukarı yönlü hareketlere etkili olurken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentiler dahilinde 875 bin olmasına rağmen 943 binlik bir artış gösterdi. Gelen güçlü veriler öncesinde 1,25 seviyesinden işlem gören ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişle birlikte 1,29 seviyesini test ettiğini gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1785 ve 1,18 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1,1745 ve 1,1720 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise ham petrol stokları 3,6 milyon varillik artış gösterirken dünya genelindeki vaka sayılarındaki artışın devam etmesi büyüme endişelerini de beraberinde getiriyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 70 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a